yakın zamanda ve birbirini tanıyan bir çevreden, taşınanlardan oluşan bir grupken birdenbire büyüdü. Adımızı da bir süre sonra göçmen annelerden göçmen kadınlara çevirdik daha kapsayıcı olmak adına. Sürekli nostalji ve böyle drama yaşayan bir hemşirelik grubu değiliz. Biz yaşadığı yere daha kolay adapte olmak isteyen insanların adaptasyonuna fayda sağlamaya çalışan bir grubuz. 95'ten fazla ülke olduğunu saymıştık bir ara. 45 binden fazla insan var farklı platformlarda. Çeşme başında saatlerce dertleşenlerin sadece kadınlar olmasıyla bence çok benzer bir şey. Bu sefer platformumuz çeşme başı değil, dere başında halı yıkamak değil de Facebook. Uluslararası medya planlamasında çözüm ortağınız Thinking Grid sunar. Böyle selfie çekelim. Ben Esra Pencereci, 8 yıldır İrlanda'da yaşıyoruz. İrlanda'nın başkenti Dublin'de. 2 çocuğum var 9 ve 2 yaşlarında. Esasında birkaç yıldır yurt dışına taşıma düşüncesi aklımızda vardı. Yurt dışındaki iş fırsatlarını değerlendiriyorduk eşimle beraber. İkimiz de İstanbul'da Amerika ve İngiliz şirketlerinde çalışıyorduk. Sonra oğlum 1 yaşındayken eşimin şirketi içerisinde Dublin'de bir rol açıldı, başvurdu ve kabul edildi. Biz de hep beraber taşınmak için güzel bir fırsat olduğunu düşündük. Google'da Trust and Safety departmanında çalışıyorum. Hukuk uzmanıyım diyebilirim. Esasında göçmenliğin bana getirdiği en büyük fırsat ve şanslardan birisi diyebilirim. Türkiye'de başka bir alanda çalışıyordum, pazarlama iletişimi alanında. 10 yıl çalıştıktan sonra taşındık ve oğlum o sırada 1 yaşındaydı. O sırada evde kalan bir anne olmak bana çok cazip geldi. Çok yorucu bir iş hayatından çünkü geliyordum Türkiye'de. Expat anneliği olarak isimlendirilen bir kavram var. O şekilde romantize etmiştim buradaki hayatımı gelmeden önce. Gelince işler o kadar romantik olmadı. Çok zorlandığım zamanlar oldu. Oğluma ilk kez tek başıma bakmak, onun hastalığında ve kendim de hastalandığımda çok zorlandığım zamanlar oldu. Ve bir yandan da iş arıyordum, çalışma iznimin bazı kısıtları vardı. İstediğim her işte çalışamıyordum, sponsorluk gerekiyordu. Yaklaşık 1,5 yıllık, belki 2 yıla yaklaşan bir iş arama döneminin ardından Google'da hiç hayal edemeyeceğim, hiç kendimi uygun göremeyeceğim bir alanda, hukuk alanında çalışmaya başladım. Çalışmaya başladıktan sonra bu alanda eğitimimi tamamladım. İkinci bir master'ımsı diploma alarak LSE'den uzaktan eğitimle. Türkiye'de olsam sanırım sektörümü değiştirmeyi hiç düşünmez ve cesaret edemezdim. 10 yılın ardından özellikle orta düzey bir yöneticiydim. Buraya gelip böyle sıfırdan başlamak farklı bir deneyim. Biraz özgürleştirici. Yani bunun getireceği olumsuz duygulara kapılmadan buna yepyeni güzel bir fırsat olarak bakınca gerçekten çok güzel kapılar açılıyor. O yüzden de ben göçmenliğin getirdiği bu kariyer değişiminin benim için çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de bambaşka bir sektörde olan iş deneyimim bana farklı alanlarda hizmet etti. Dolayısıyla o farkında olmadan biriktirdiğimiz bazı altın bilezikler var ve sanıyoruz ki o etiketlerimiz olmadığı için onları kullanamayız. Ama iş hayatında herkesten bir şey öğrenebilecek kadar alçak gönüllü kalabilmeyi başarınca esasında bence kapılar çok hızlı açılıyor. Diğer kurucu olan arkadaşım Toronto'da yaşayan Pınar ve ben zaten arkadaştık öncesinde de. Aynı anda çocuklarımız oldu. Aynı anda yurt dışına gideceğimizi öğrendik birbirimizden ve dedik ki bir WhatsApp grubu kuralım. Onun İrlanda'da yaşayan, benim Kanada'da yaşayan arkadaşlarım vardı ve birbirimizi iletişime geçirmek istedik. Sonra dedik ki insanlar birbirlerinin telefon numaralarını gözükmesini istemeyebilirler. Bunu bir Facebook grubuna çevirelim ve herkes arkadaşını eklesin. Yakın zamanda ve birbirini tanıyan bir çevreden, taşınanlardan oluşan bir grupken birdenbire büyüdü. Çünkü 2017 yani gerçekten kitlelerin taşındığı bir dönem. Hiçbir zaman sadece annelerden ibaret olmamıştık fiilen. Adımızı da bir süre sonra göçmen annelerden göçmen kadınlara çevirdik daha kapsayıcı olmak adına. Anneler olarak kurulmasının sebebi biraz yurt dışına taşınırken endişelerimizin büyük bir kısmının da çocuklarla ilgili olmasından ve gerçekten de işte çocuğumu doğru kreşi, doğru aile hekimini nerede bulurum, ilaç, yoğurt, salça bu gibi şeylerin etrafında dolaşan endişelerden kaynaklıydı aslında soru sorma ihtiyacımız. Yani çocuklara Türkçe okuma kitabı, çocuklar bir araya gelsin, Türkçe konuşsun. Çoğu mesele çocuklar etrafındaydı. O yüzden de biraz anneler diye başladık ama sonra tabii ki kadın dayanışmasına dönüştü. Grubun bu kadar büyüyeceğini asla tahmin etmiyorduk. Ama şimdi geri dönüp bakınca öngörülebilir bir trend varmış gerçekten de. Hani hem aynı anda yurt dışına taşınan çok fazla insan olması, hem
Facebook gruplarının en parlak dönemi olması o dönemde. Hem de herkesin böyle bir danışmaya ihtiyacı olması esasında. Çünkü o dayanışma sadece en doğru yoğurdu nerede bulurum, işte nasıl para gönderirim değil. Aynı hattan ben de düştüm, çok zorlanıyorum. Buraya ben kendi isteğimle taşındım ama acaba zorlanmam normal mi? Bütün bu soruları soran tek kişi siz olmadığınızı görmek orada gerçekten çok kıymetli. Grup çok kalabalık şu an, yani 42 binin üzerinde üyesi var. Yazan ve cevaplayan belki binlerce insan var. Binlerce insan da sadece okuyor. O binlerce insanın da aslında orada sorulan sorulardan, ifade edilen sorunlardan ve önerilen çözümlerden çok fazla ders çıkardığını düşünüyorum. Belki birebir o çözümü alıp uygulamak değil ama bunu yaşayan bir tek ben değilmişi görmek gerçekten çok kıymetli. Diyorum ki göçmen olmak bir insanın hayatına terapi alacaksa en çok terapi alması gereken dönemlerden birisi çok dönüştürücü oldu ve yeni keşiflere gebe olduğu için. Öte yandan gruba üye olan terapistler de var ya da izleyen terapist arkadaşlarımız da var ve onlardan şunu duyduk. Danışanlarına, hastalarına göçmen kadınlara üye olmayı tavsiye ediyorlarmış. Oradaki o destek çemberinin ona iyi geleceğini düşündükleri için. Bu çok gurur verici. Hani tedavi edici diyemem, rehabilite edici diyemem tabii ki ama orada yarattığımız bir güvenli alan var. Bir destek çemberi var ve hani bunun hala mümkün olduğunu görmek, yalnız olmadığını görmek muhtemelen insanları ruh sağlığı anlamında da iyi geliyor. Göçmen Kadınlar platformunda çok farklı hikayelerin arasında negatif hikayeler de var. Bunların içerisinde maalesef aile içi şiddet de var ve çok farklı boşanma sebepleri de karşımıza çıkıyor. STK'lara, sivil toplum kuruluşlarına, uzmanlara, avukatlara, işte aile rehberliği verenlere, çeşitli sivil toplum çalışanlarına yönlendirmeler yapıyoruz. Belki en kıymetli faaliyetlerinden birisi de bu göçmen kadınların. 95'ten fazla ülke olduğunu saymıştık bir ara. 45 binden fazla insan var farklı platformlarda. En çok üye olan ülkeler tahmin edeceğiniz gibi Avrupa ülkeleri, Körfez ülkeleri, Avustralya ve Kuzey Amerika. Ama gördük ki grubu kurduktan sonra hani Afrika'nın, Yeni Zelanda'nın, Güney Amerika'nın bambaşka yerlerinden de üyelerimiz var. Beni en çok etkileyen şeyler bir insanın günlük yaşantısına etki eden hikayeler oluyor. Örneğin birisi diyor ki çok yorgunum çocuk bakmaktan, 7-24 çocuğum hasta. Sadece bir yardım çığlığı bile değil, yani bir durum tespiti. Ardından insanlar bazen başka bir şehirden bile kalkıp o insanı bulup evine gidip yemek götürmüşler mesela. Yani bu tür küçük hikayeler de beni çok etkiliyor. Hani gerçekten gazetelere manşet olacak çok büyük yardım hikayeleri de dönüyor. Ama en sıradan hikayeyi paylaşan insana yapılan en sıradan destek, o birbirine köy olma hali. Beni sanırım en çok etkileyenler bunlar. Sürekli nostalji ve böyle drama yaşayan bir hemşirelik grubu değiliz. Biz yaşadığı yere daha kolay adapte olmak isteyen insanların adaptasyonuna fayda sağlamaya çalışan bir grubuz. Bir destek çemberiyle. Elbette ki bu destek çemberine oturup hep beraber ağlamak da var. Göçmen Erkekler grubunun kurulduğunu duyduk birkaç kez. Konuşmaya teşne bazı göçmen erkek arkadaşlar varmış ama onlar bir sürdürülemedi. Bence biz genel olarak kadınlar duygularımızı konuşmak konusunda daha rahat yetiştirildik. Umarım gelecek nesillerde bu değişir. Kararlarımızdan şüphe duymak konusunda da bence daha eğilimliyiz. O yüzden bütün bunlarla ilgili ben yanlış mı yaptım ya da şunun doğrusu nedir? Konuşmak daha kolay. Yani bu neden hani çeşme başında saatlerce dertleşenlerin sadece kadınlar olmasıyla bence çok benzer bir şey. Bu sefer platformumuz çeşme başı değil, dere başında halı yıkamak değil de Facebook.